Bir kez daha koşucu dostlarıma pozitif ayrımcılık yapıyor ve bir diğer spor içerikli video ile karşınızdayım. Bu videoda uzun mesafe koşucularının en sık diz problemi olma unvanına sahip olan iliotibial band sendromunu anlatacağım. Günümüzde daha fazla sayıda insan hobi olarak uzun mesafe koşusu yapıp yarışlara katılıyor. Bunun sonucunda da daha fazla sayıda spor yaralanması ile karşı karşıya kalıyoruz. İliotibial band sendromunun sadece koşucularda görüldüğünü zannetmeyin. Bisiklet kullananlarda, yüzücülerde ve arazi yürüyüşü yapanlarda da görülüyor. Bu saydığım sporlar ve buna benzer dizde tekrarlayıcı hareketlerle yapılan sporlar sırasında dizin dış kısmında ağrı hissediyorsanız sebebi iliotibial band sendromu olabilir. İzlemenizi öneririm. Bu videoda size iliotibial band sendromu veya uzun ismiyle iliotibial band sürtünme sendromunu anlatacağım. İliotibial band, leğen kemiği olarak da adlandırılan pelvisin dış kısmından başlayıp uyluk boyunca uzanan, uyluğun dış kısmında aşağı indikçe kalınlaşıp kuvvetlenen bağ dokusundan oluşmuş çok güçlü bir banttır. Dizin dış kısmından geçerek dizin altındaki tıbbi ismi tibia olan kaval kemiğine yapışır. İliotibial band sendromu, bu bağın alt kısmının diz eklemini oluşturan kemiklerden femurun dış kısmındaki çıkıntılı bölgenin tekrarlayan sürtmesiyle oluşan iritasyonu ve ağrısıdır. Koşucuların veya tekrarlayıcı diz hareketine maruz kalan sporları yapanların dizinin dış kısmında diz eklem aralığının seviyesinden 200 cm üst kısmında ağrı ve sertlik hissi oluşur. Hastalar ağrıyı sınırları keskin ve yanıcı olarak tarif ederler. Ağrı koşma sırasında artar ve istirahatte azalır. Özellikle yokuş aşağı koşularda hastaların şikayetlerinin daha fazla olduğu görülür. Hastalar koşuya başladıktan bir süre sonra ağrılarının başladığını ifade ederler. Üstelik her defasında aynı mesafeden sonra ağrı tekrar başlar. Egzersiz durduğu anda ise hızlıca ağrı geçer. Bazen ağrının uyluğa doğru yansıdığı ya da yine bu bantın geçtiği yol boyunca kalçanın dış kısmına da vurabildiği görülür. Sporcunun dizinin dış kısmında atlama hissi hissetmesi de hiç azımsanamayacak kadar sıktır. Sıklığı için koşucuların %14'ü ve %16'sı gibi rakamlar bildirilmiştir. Bir çalışmada erkek koşucuların %6,8'inde ve bayan koşucuların %9,8'inde bu rahatsızlık bildirilmiştir. Yani bayanlarda biraz daha fazla görülüyor. Ağrıya sebep olan durum, diz ekleminin üstündeki kemik olan femur kemiğinin eklem bölgesindeki dış kısmındaki çıkıntılı yere bu bandın tekrarlayıcı hareketlerle birlikte sürtmesinden dolayı olduğunu söylemiştim. Altta yatan sebep olarak sporcuya ait biyomekanik anormallikler gösterilmiştir. Bu potansiyel risk faktörleri içinde öncesinde iliotibial bandın gergin olması, dizi düzelten veya büken kasların zayıf olması ya da kalçanın dış kısmındaki abdüktör kaslardaki zayıflık gösterilir. Bu altta yatan yatkınlığın varlığında aşırı egzersiz şikayetlerinin oluşmasına sebep olur. Öte yandan bazen oldukça normal sayılabilecek seviyelerde yapılan egzersizlerde bu altta yatan anormalliklerin üzerine şikayetlerin kolayca çıkmasına sebep olabilmektedir. Egzersiz temposunun veya süresinin arttığı dönemlerde daha sıklıkla görülür. Ağrının yeri itibariyle diz eklemi içinden kaynaklanacak diğer problemler de benzer şikayetleri sebebiyet verebilir. Eğer dizinizde öncesinde bir ön çapraz bağ yırtığı, menisküs yırtığı veya eklem içindeki kireçlenme varsa dizdeki ağrı dizin dış kısmına yansıyabilir. Bu durumların iliotibial band sendromundan ayrımını yapmakta fayda var. İliotibial band sendromunda diz eklemi içinde şişlik olmaz. Dizdeki bir şişlik durumunda dizden kaynaklanabilecek diğer patolojilerin araştırılması lazım. Ağrının tipik yeri diz eklem çizgisinin 2-3 cm üstünde ve dizin dış kısmındadır. Bu bölgeye diz ekleminin dış yan bağı yapıştığı için kemiğin bu kısmı çıkıntılıdır. Zaten bu çıkıntı iliotibial bandta sürtünme yapar. Bu bölgeye parmakla basınç uygulandığında ağrı olur. Sporcuya bu ayağı üzerinde squat yaptırılması istendiğinde diz 20 ile 30 derece gibi hafif bir bükülme sırasında ağrı hissedilir. Tanısını koymak için radyolojik yöntemlere gerek yoktur. Koşucu veya bisikletçide şikayetlerinin tipik yeri ve özellikleri ile öncesinde şikayetleri başlatan bir travma olmadığı takdirde tanı konarak tedaviye başlanır.
Zaten MR çekilse de çoğunlukla hiçbir şey bulunmaz. Tanıda şüphede kalındığı durumlarda veya şikayetlerin tipik özellikleri yansıtmaması durumunda MR ile diğer patolojiler ekarte edilmeye çalışılır. Tedavide ilk yapılacak şey ağrıyı arttıran aktivitelerden uzak durmaktır. Sporcunun şikayetlerine ve sportif faaliyetlerinden beklentilerine göre değişmekle birlikte ilk iş olarak 6 hafta ağrıya sebep olan egzersizlere ara verdirilir. Yokuş aşağı iniş koşullarının durdurulması istenir. Parasetamol gibi basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Soğuk uygulama ağrıların azalmasını sağlar. Öte yandan ağrının varlığının bir koruyucu mekanizma olduğunu unutmamakta fayda var. Bunu söylememin sebebi ağrıyı ağrı kesici ilaçlarla keserek koşulara devam etmeniz problemin daha da büyümesine sebep olacaktır. Bu yüzden hep söylediğim gibi ağrıyı önemsemenizde fayda var. Bu süre zarfında iliotibial bandı germeye yönelik egzersizler yapılabilir. İliotibial band germe egzersizleri diye aradığınızda internette birçok görsel veya video bulabilirsiniz. 6 haftalık istirahatin sonrasında şikayetler geçmişse egzersizlere başlanabilir. Öte yandan bu yeniden spora başlama döneminde eski tempodan çok daha az süreli koşmakta fayda var. Üstelik yapılacak olan sporların da sert zeminde değil, mümkünse tartan pist gibi yumuşak zeminde yapılması önerilir. Elit sporcular için ise yeniden spora başlama döneminde uzun ve düşük tempolu koşular yerine kısa süreli patlayıcı tarzda interval çalışmaların yapılması faydalıdır. Bu tür egzersizlerde egzersiz hem daha kısa sürede tamamlanır hem de hızlı koşular sırasında dizin fleksiyon derecesi daha az olacağından hasarlı bölümün iritasyonu da daha az olacaktır. Hasarlanmış ve eskimiş koşu ayakkabılarının yerine alttaki jel tabakasını yenilemek açısından yeni ayakkabılarla koşmak iliotibial banda binecek olan yükleri azaltır. 6-8 haftalık istirahat sonrası halen şikayetleri devam eden hastalar için ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonu yapılabilmektedir. Şu ana kadar saydığım tedaviler ile koşucuların %44'ü 8 hafta içinde tamamen iyileşip eski sportif faaliyetlerine dönebiliyorlar. Ya da bu süre 6 aya uzatıldığında koşucuların %91,7'si tamamen iyileşiyor. 6 ile 12 aylık farklı tedavi yöntemlerinden sonra hala şikayetleri geçmemiş hastalar için cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahide hasarlı bölgenin gevşetilmesi, çıkartılması veya uzatılması işlemleri yapılabiliyor. Cerrahi ile ilgili de bildirilmiş yayınlara baktığımızda ameliyat sonrası hastaların %100'ünün 7 hafta ile 3 ay arasında spora dönebildikleri bildirilmiş. İliotibial band sendromu ile ilgili yayınları gözden geçirdiğimizde çok farklı tedavilerin uygulandığını görüyoruz. Bunlar içinde ilk sıra tedavi istirahattir. Ve hastaların çoğunun da bundan fayda gördüğü görülüyor. Süreci hızlandırmak için yapılabilecek ek yöntemlerin çok fazla faydalı olmayabileceğini ve zamanın her şeyin ilacı olacağını hatırlatarak bu konuyu kapatmak istiyorum. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.